marul tohumları. 2022 gördüğünüz gibi. Bu tohumlar yaklaşık 10 senedir bende. 10 seneyi de geçti. Tahminim bu sene. 10 senedir aşkındır bende. Bakın aldım. İçerisi tohum dolu bunların. Şimdi bu tohumları atıyorum bakın. Şöyle. Tabii biraz fazla oluyor ama bir kış boyunca kullanacağım bunları. Eşe dosta da vereceğim. Şimdi fazlası kaldı, bakın çok almışım. Gene saklıyorum, lazım olacak çünkü ileride. Şöyle gene paketledim. Bakın şöyle homojen bir şekilde tohumları dağıtıyorum arkadaşlar. Her yere homojen dağıttım. Dağıtımı gerçekleştikten sonra üzerine bir miktar önce tohumlarımı şöyle bir bastırıyorum. Zemine iyice yapışmasını sağlıyorum. Daha sonra ince bir tabaka örtüyorum. Onu da bastırıyorum. Bakın. İnce bir tabaka örttüm. Tohumlarım yastıkta kaldı arkadaşlar. Evet, böylece kıvırcık marulların ekimimi tamamlamış oldum. Buraya düz marul, buraya kıvırcık marul. Evet. Tohum yataklarımı suluyorum artık. Bol miktarda sulayacağım. Çünkü bu sulama işlemini gerçekleştirdikten sonra bir daha tohumlar çimlenene kadar sulama yapmayacağım arkadaşlar. Sulama yapmadan tohumlar nasıl çimlenecek onu şimdi göstereceğim. Hem de mükemmel çimlenecekler. Onun için bol miktarda suluyorum. Bugün 12 Eylül 2022. Paketleme dediğim işlem için tohumların nem oranını koruması için yaptığım bir işlem. Bakın önce saksımı şöyle bir temizliyorum. Sağını solunu kurutuyorum. Şimdi arkadaşlar, kafelerin kullandığı streç film. Onu kullanıyorum. Paketli servislerin kullandıkları büyük streç filmlerden kullanıyorum. Daha kolay oluyor. Bu işlem için satın almıştım daha önceden. Bakın ne yapıyorum. Streç filmi en başa yerleştiriyorum arkadaşlar. Sonra açıyorum. Gördüğünüz gibi işte paketleme işlemi bitti. İyice streç filmle kapattım. Şimdi bu havasını koruyacak. Streç filmleriniz açılmayacaktır arkadaşlar. İşte bakın oldukça güzel oldu. Şimdi bir de bunlara havalandırma deliği de açalım. Evet. Şu anda hazır arkadaşlar. Evet. Paketleme işlemimiz var. Şu ilk iki tanesi 2021'de kalan tohumlarım bunlar. 2021'den kalan tohumlarım. Şu 4 tane ise 2022'nin tohumları. Şimdi tohumlarımızı paketledik. Ekimlerini yaptık. Bekleyeceğiz. 10 gün içerisinde çimlenmelerini göreceğiz arkadaşlar. O zaman da videolarını çekmeye devam edeceğim. Şöyle uzaktan hepsini çekeyim. Çok güzel. Evet. Tohumlarımızı toprakla buluşturduğumuzu ikinci günü. Gördüğünüz gibi yüzeylerde nasıl terleme var. Ama suyu koruduğu için toprak nemini kaybetmedi. Sulama ihtiyacı hissetmiyor. Hareketlilik var. Yabancı otlar çıkmaya başlamış içerisinde. Mesela şurada bir tane
görünüyor. Evet, biber çıkmış. Şurada birkaç tane yabancı ot çıkışı var. Birkaç gün sonra bu yabancı otları temizleyeceğiz. Ve tohumlarımızın çimlenmesine devam edeceğiz arkadaşlar. Marul fidelerimizi ektiğimizin 5. günü bugün. Bu 5. günde artık fidelerimiz kendini göstermeye başladı. Artık şeyleri açıyoruz, bakın. Katlamalarımızı açıyoruz. Paketlerimizi açıyoruz. Böylece marul fidelerimiz aşağı çıkacak. İşte bakın. Açtığımız zaman çıkmaya başlamış güçlü olanlar. Gayet güzel. Hepsinde var. 2021'de de bıraktığım tohumlarda da var gördüğünüz gibi. Hepsi çimlenmeye başlamış. Önümüzdeki birkaç gün yağış var. Şimdi bu fidelerimin hepsi büyüyecekler. Tamamı çimlenecekler. Daha sonra ekim işlemine. Gördüğünüz gibi sayın seyirciler, marullarımız kocaman oldu. Ekime oldu. Randımanlı şekilde büyüdüler. Şöyle. İşte marullarımız büyüdü. Şimdi bu marullarımızı ben direkt toprağa ekmiyorum. Önce poşetleyeceğim. Orada bir miktar büyüteceğim. Hasarlı olanları ayıracağım. Ondan sonra toprağa geçeceğim. İşte toprağımı hazırladım. Şimdi bunları poşetlemeye geçiriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi marul fideleri yetişti gördüğünüz gibi orada. Ondan sonra ekim büyüklüğüne geldiler. Şimdi 2 tane iş olacak ama yaptığım şey 2 iş olacak ama çok randımanlı bir şey olacak. Neden? Çünkü %100 tutmuş marulları toprağa geçmiş oldu. Şimdi daha önceden hazırlamış olduğum güzel fide toprağıma poşetime dolduruyorum, bakın. Doldurdum poşetime çok güzel bir şekilde fide toprağını. Merhaba arkadaşlar. Ülkedeki gıda fiyatları ve enflasyonun artışına bağlı olarak marul fiyatları da çıldırmış durumda. Normalde ekmeyecektim. Yeterli diye düşünüyordum ama biraz daha marul ekme ihtiyacı hissettim. Çünkü hakikaten fiyatlar inanılmaz. Bunlar bir hafta önce ektiğim marul fideleri. Şunlar da daha önce ektiğim marul fideleri. Tabii biraz otlandı ama içine yetişmiş olanları alıyoruz arkadaşlar. Ben marul fidelerini şu şekilde poşetliyorum. İşte bakın, poşetliyorum. Bu şekilde büyütüyorum. Daha sonra bunları uygun olanları da eksik olan kısımlara ekliyorum. Mesela geçen hafta ektiğim marullarım şu büyüklükteydi. Ama şu anda bakın, yan yana koyalım. Nasıl gelişiyorlar. Çünkü bunu açtığınızda göreceksiniz, içi kök dolu. Çok güçlü kökler, fakat toprak yeterli olmadığı için köklerini hızlı büyütemiyorlar. Ama toprakla buluşturduğunuz zaman marul fidelerinizi, toprakta güçlü, gübrelenmiş bir toprak, hızla fideleriniz büyüyor. Bugün şu gördüğünüz alan boş bir alanım. Biraz da otlu. Bu alana şu marul fidelerimi ekerek bu sene marul işini biraz daha uzatacağım. Çünkü Osmaniye koşullarında bile dün pazarına gittiğimde marul fiyatları astronomikti. 7 ila 10 lira arasında değişiyordu. 15 liraya da marul vardı. 5 liraya da vardı ama 5 liraya marullar çok kötüydü. Peki bu kadar marul ne yapıyorsun diyor arkadaşlar. Valla eşe dosta hediye ediyoruz arkadaşlar. Satış yapmıyoruz. Şu Ramazan gününde, mübarek Ramazan'da insanlara hediyelerimiz oluyor. Biraz sonra bütün bu marulların hepsini fideleyeceğim. Benim bahçemde her şeyi değerlendirebilirsiniz.
Bakın otlarımız var. Şimdi bu otları çekeceğim. Birkaç tane tavuğum var. Onların yeşil ot ihtiyaçlarını karşılayacağım. Şöyle. Ellerimle otları temizleyip alıyorum. Tavuklarıma vitamin olacak bunlar. Temizliyorum. Dikim yapacağım alanı temizledim gördüğünüz gibi. Çapamla şimdi bu bölümü açacağım. Çapayla arkadaşlar güzelce toplam zaten çok verimli. Daha önce gübrelemesini yapmıştım. Fidelerim burada. Bakın ekeceğim için sulama yapmadım. Biraz kalsın dedim. Poşetli kısmını kesiyorum. Evet. Fidemin kök yapısını görüyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem geliştirmiş durumda. Ve ilginci bundan aynı yaşta bu fideler. Sadece toprağa geçirmediğim için küçük kaldılar. Şimdi bu fideyi toprağa ekip serbeste kavuşturduğumda 10 gün içerisinde tekrar yenilebilecek hale gelecek. Evet. Bakın gördüğünüz gibi çukurumuzu kazdık. Fidemi yerleştiriyorum. Sonra etrafına evet şu anda hazır. Bu şekilde diğer fidelerimi de yerleştireceğim. Can suyunu vereceğim. Ve 15 gün sonra yemeğe hazır hale gelecek. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk sıra marulumu ektim. Tabii arkadaşlar eleştiriyorlar. Hocam marulları çok sık ekiyorsunuz. Arkadaşlar benim bir ticari kaygım yok. Sadece evimin ihtiyacını karşılıyorum. Biraz da eş dosta ikram ediyorum. Sık olması çok önemli değil. Küçük olanlardan yetişenlerden başlıyoruz. Ve arada büyüyenleri aldığımızda küçükler ondan sonra gelişiyor. Onun için biraz sık dikebiliyorum. Hiçbir sorun olmuyor. Şimdi düz mor marullarımı ektim. Şimdi kıvırcık mor marullarımın ekimine geçiyorum. Gördüğünüz gibi ufacık yerime yaklaşık 50 kök marul ektim. Marullarda herhangi bir solma vesaire strese girme hiçbir şey yok. Bu marullar strese girmedikleri için kökleri hızla çalışmaya başlayacak. Yaklaşık 20 gün içerisinde yenilebilir hale gelecekler. Bu benim uyguladığım en iyi yöntemlerden birisi.